Bu işi başarabilecek misin? Eğer beceremeyeceğini düşünüyorsan yerine başka birini ayarlayabilirim. Hallederim ben, merak etmeyin. Şimdiden Şehzade için 4 kolluyu yollayabilirsiniz. Güzel. Bu işi beceremezsen sadece kendi adına değil, ananın, babanın, evladının başına gelecekleri de hesap et. Bence. Filinta Mustafa'ya verdiğimiz 3 günlük mühlet sonunda bu mesele nihayete erecek. Bundan sonra da tekerrür etmemesi için bütün tedbirler alınacaktır sultanım. İnşallah Sadrazam Efendi. İnşallah. Sultanım, Musul vilayetindeki birliklerimize karşı başlatılan saldırıya daha önce Osmanlı'ya biat etmiş bir takım aşiretler de katılmışlar maalesef. Ne gibi tedbirler aldınız paşa? Kerkük ve Şam'dan takviye birliklerimiz yola çıktı sultanım. Şam'daki birliklerimiz yolu yarılamışken bu sefer de buna benzer bir saldırı Şam'da vuku bulmuş. Bunlar gemiyi iyice azıya aldılar. En sonunda çıkarttıracaklar kılıcı kınından. Melunlar. Şam'a da Yemen'deki birliklerimizi intikal ettiriyoruz sultanım. Tebaa da bu tür hareketlere karışırsa işler iyice müşküle düşer sultanım. Bütün bunlar Şehzade meselesiyle aynı zamanda başladı sultanım. İhtimal odur ki aynı el tarafından. Kimin eli dersin Kenan Efendi? Yüce Meclis denilen hain yuvasından başkası gelmiyor aklıma sultanım. Ancak onlar başlatabilir bu kadar geniş satıhlı bir isyanı. Bu şehzade meselesini bir an evvel neticelendirmemiz lazım. Yoksa Osmanlı'nın aciz olduğunu düşünecekler. Tam da bu sebeple isterseniz bırakınız Üsküdar Kadısı sonuna kadar geldiği mahkemeyi tamamlayıp bir an evvel hükmünü ilan etsin sultanım. Söz ağızdan bir kere çıkar Kenan Efendi. Bu işe Galata Kadısı bakacak. Ve 3 günlük mühlet verdik. Bu iş böyle olacak. Ferman sultanımızındır. Oo, mon cher. Ne o? Paris'te kafeler bu sene erken mi kapandı? Erken kapanmadı da benim biraz tadım kaçtı. Yeni simalar görüyorum. Server Bey, beni hanımefendiyle tanıştırmayacak mısınız? Feriha Hanım, sizi dostum Cemil Bey'le tanıştırmama izin veriniz. Cemil Bey, müessesemizin en yeni ve verimli üyesi Feriha Nur hanımefendi. Müşerref oldum hanımefendi. Ben de beyefendi. Feriha Hanım aynı zamanda Şerzan Hanım'ın da yakın arkadaşı. Öyle mi? Hayatın bize sunduğu çemberlerin birinde ve aynısında yer alıp hiç karşılaşmamak. Bu benim kaybım. Çemberin kaybı desek. Belki de. Neyse, biz sizi daha fazla meşgul etmeyelim. Rica ederim. Memnun oldum. Uzat. Nerede okuyacağım yazı? Nerede defter? Nihan'da. Nihan! Kızım defteri getir. Göster bakayım bulduklarını. Tabii.
bunlar? Şurada yazanlar. Çözebilecek misin Ahmet? Kelimeler tanıdık. Ya bizim dilden. Ama yan yana olunca anlamsız oluyor. Ulan şerefsiz. Arnavutça yazdığı yetmiyormuş gibi bir de şifre koymuş. Lisanı çözdük. Şifreyi çözme sırası sende. Ben o işlerden anlamam. Nasıl? O işlerin ustası bizim çırak. Nihan. Kalfa. Çırak değil, kalfa. Ahmet Çavuş. Biraz da gidelim. Burada çalışabiliriz isterseniz. Yani gitmek zorunda olduğunuz bir yer yoksa. Var. Ha. Zindana dönmesi lazım arkadaşın. Padişahı tahttan indirmeye kalktı da. Fena isyancıdır kendisi. Bitti tamam. Hadi bakalım. Uzat. Ellerini uzat. Ölene kadar bu kalp senindir Süreyya. Ne olur kendine iyi bak, olur mu? Yemene içmene çok dikkat et. Öyle bir gözü arkada bırakma. Merak etme. Sen de kendine dikkat et. Anacığım, Oğlum, benim okyanus gözlü karıma çok iyi bak, tamam mı? Kendi gözün gibi bak. sen hiç merak etme oğlum. Ona gözümüzün nuru gibi bakacağız. Bir dediğini iki etmeyeceğiz inşallah. Hem bakarsın döndüğünde nur topu gibi bir evlat veririz kucağına inşallah. Olmaz. Ben doğuma 5 kala geleceğim. Karımı alıp götüreceğim. Kendi evinde doğuracak benim karım. Doğumu 5 kala diyor şaşkın. Yollarda doğurtacaksın beni. Bahçada yeşil çınar, boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Nanay, nanay, esmer yarimsin nanay. Nanay, nanay, tokya küllümsün nanay. Nanay, nanay. Bahçada yeşil çınar, boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Ulan şimdi çıkacaklardı karşıma, bak nasıl şaplıyor tutuyordum onları. Terbiyesizler. Ya birader, ben miyim gebe, Süreyya mı bir türlü anlamadım. Sanki ben doğuracağım. Yoruldun mu lan? He? Evet, yorulmuşsun. Aslanım benim. Bak, bak burada ne var? Bugünkü rızkımız bu. Al bakalım.
Al al. Böyle ot nereye kadar? Ama bu da bana. Hadi gidelim. Ha? Ah be okyanus gözlü karım. Sen yokken nasıl geçecek bu zaman bilmiyorum ki. Hadi gidelim. Hadi. Bahçada yeşil çınar, boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Bu iş bu kadar uzamayacaktı. Uzamayacaktı. Kadı Efendi her şeyi çözecekti. Hani her şey tereyağından kıl çeker gibiydi hani. Ay, bu kadar üzülecek bir şey yok. Yarın ola hayrola. Yarın bir bakmışsınız. Sabah kalktığınızda yine tahtın tek varisi siz olmuşsunuz. Sonra da Cihan İmparatoru. Bence esas siz buna üzülün. Sebep? Her gün, her vakit memleket meselelerinden ne Paris'e gidebileceğiz, ne Londra'ya, ne de Roma'ya. Saray kapılarının ardında kalacaksınız. Yüzünüzü bile göremeyeceğim şehzadem. Her gün devleti ben yöneteceksem o kadar nazıra, paşaya, sadrazama, Şeyhülislam'a ne ihtiyaç var? İşte benim sultanım. Oyalı bürüncüğüm leke olmuş. Yıkayıver kızım. Mehmet'in Bursa'dan elleriyle seçip getirmişti. Ah güzel oğul. İnci tanesi oğul. Ah inci tanesi oğul. Acaba şimdi ne hallerdesin? Nasılsın? Hayırlara vesile eyle ya Rab. Şehzadem. Yeterince güvende mi sizce? Şu anda en güvenli yerde. Hapiste. Bu kadar kuvvetli düşmanları olan biri demir parmaklıklar ardında güvende midir? Mahkemeye çıkıncaya kadar. Ya herru ya merru. Davanın görülmesini bile istemeyen adamlar. Şehzadenin mahkemeye çıkmasını isterler mi sanıyorsunuz paşa?
Sizi temin ederim Yüce Efendi. Şehzade Mehmet yarın mahkeme salonuna gidemeyecek. Evet, mahkemede herkes onu bekliyor olacak. Ama o da cansız bedeniyle hücresinde onları bekleyecek. Göreceğiz efendi Cemil, maharetinizi göreceğiz. Lakin şehzadenin öldürülmesi işlerimizi birazcık daha zorlaştıracak. Padişah artık eskisi kadar kolay lokma değil bizim için. Haklısınız efendi Cemil. O kadar gürültü kopardık ki uyuyan düşmanı uyandırdık. Padişahın bugüne kadar uyuduğunu hiç sanmıyorum. İki çeşit uyku vardır efendi Cemil. Biri sadece gözleri kapalı, öteki şuuru açık. Bugüne kadar padişahın şuuru açık, gözleri kapalıydı. Artık gözleri de açık. Yarından sonra o gözler bir daha hiç kapanmayacak. Merak etmeyin. Hançeri görünce şehzadeyi öldürecek sandım ben. Bir şey dedim saldırırken. Demedi amirim. Sessiz geldi. Ben hakkından geldiydim adamın ama asker niye sıktı anlamadım. Bulun şunu Beçi'yi. Çabuk! Buradan geçmiş. Koş koş koş. Üstad Efendi. Buradan bir asker geçti mi? Burada askerden bol ne var beyim? Hangisini sorarsın? Uyuyormuş gibi yaptım. Yanıma gelene kadar kıpırdamadım. Her yerde satın alacak şerefsiz bulma konusunda mahirler maşallah. Sen iyi misin? İyiyim Şehzade Hazretleri. Sağ olun. Babaannenin bunun içinde bir lafı var mıydı? Uyar mı bilmem ama Lirya ikareniyet ne kışyak. Hürriyetin kökü kandadır. Kızım, yavrum. Sen iyice evham kumkuması oldun. Ne olur biraz sakin ol. Geç şöyle otur. Dışarıda kandillerin yağı bitti, Mustafa hala ortada yok dedi. Allah Allah. Kızım sen yorgancıyla mı evlendin yoksa yoğurtçuyla mı? Ayol adam koskoca Osmanlı istihbaratının serafiyesi.
Belki bir müşkülü vardır adamın. Ben de onu diyorum ya dadı. Ya bir müşkülü varsa? Hem zaten kendisi dün demedi mi padişahımıza bunu yapanlar bu işin peşini bırakmayacaklar diye. Ya Mustafa'nın peşine düştülerse? Ve subhanallah. Leyla. Kardeş, sen bir karargaha gidip baksana Mustafa amirin orada mı diye. Tamam yenge. Hadi gir. Burada mıydınız? Ben de sizin öbür tarafta olduğunuzu zannettim. Az laf çok iş. Dökül, vaziyet ne? Vaziyet benim zaviyemden iyidir. Bazılar için kötüdür. Oğlum, sen ne zaman dayak yedin lan? Kırdırtma kendini bana. Hadi. Ben üzerime düşeni yaptım. Sizin zabiti temizledim. Peki ya zabit? O yaptı mı vazifesini? Şehzadenin yerine başkasını attılar hücreye. İçeri adım atar atmaz tepelendi. Ama ben de onu tepeledim. Ben sözümü tuttum. Ödülümü alayım mümkünse. Mümkün. Garbis, ödülünü verdin. Bu hainlerin sızmadıkları yer kalmamış. Baksana hücremize kadar gelebildiklerine göre. Hatayı kendimiz aramamız gerek şehzadem. Demek ki hainlerin sızacakları çatlaklar bırakmışız bugüne kadar. Bugünden sonra? O çatlakları bulup teker teker sıvayacağız. Değil mi endeburlar hava bile girmeden önce bizden destur alacak. Sen o çatlakları sıvayınca daha evvelden girmiş olanlar aramızda kalmayacak mı? Kimin halil, kimin hain olduğunu bilemeyeceğiz. Biz Halil'i de Helal'i de gözüne baktığımızda anlarız şehzadem. Bugüne kadar onları tespit edemeyişimiz baş kaldıracakları güne kadar uykuda oluşlarından ve gözlerini sakladıklarındandır. Öyle bir laf ettin ki Firinta. Gözümüzü yummaya korkar olacağız sayende. Yummayın şehzadem. Devir göz yumulacak devir değil. Hele ki şu an. Leyla. Dur kızım ne olur derlendin mi gece gece? Yani kadın başına sokaklarda. Kızım nerede bulacaksın adamı? Bilmiyorum dadı. Bakacağım. Hastanelere bakacağım. Bizim hastaneden başlayıp bütün hastanelere bakacağım. Yüreğim kabardı. Sen peşimden gelme efendi. Sizi bu saatte yalnız başınıza yollarsak Mustafa amirim kıtır kıtır keser bizi yenge. Bu geceyi de başarı hanemize yazamıyoruz galiba Efendi Cemil. Bu seferki bahaneniz nedir? Filinta Mustafa. Filinta Mustafa bizim maalesef her daim bahanemiz Efendi Cemil. Yapacaklarımızı ona rağmen yapmak mecburiyetindeyiz. Polis Haryas'a naiplik yaptığınız zamanlardan bilmeniz lazımdı bunu. Emin olun bütün tedbirleri aldık. Şehzadenin yerine bir başkasını koymuş. Biz de başkasının yerine sizi koymuştuk Efendi Cemil. Bununla birlikte biz de hamlelerimizde herkesten daha önde olmayı düşünüyorduk. Hayal kırıklığına uğratmıyorsunuz değil mi bizi? Kendi kurmadığım bir oyunu lehimize çevirebilmek için elimden geleni yapıyorum Yüce Efendi. Farkındayım Efendi Cemil. Farkındayım. Lakin merak ettiğim planladığımız hamlelerde başarılı olup olamayacağınızdır.
Hastane yolu bu tarafta kalmadı mı? Ben de anlamadım. Hayırdır? Ben Mustafa'yı merak etmiştim de ortalık karışık. Evet karışık. Belki dedim Farahlıdır dedim. yok öyle değil. Belki sen nerede olduğunu. Bilmiyorum. Ben de en son sabah karargahta gördüm. Bayağı oluyor. Ben gene de bir bakayım. Başına bir şey geldiyse diye ben. Gelmemiştir. Merak etme, gelse haberimiz olurdu. Doğru olurdu. Ben gene de bir... Bu kadar evham yapma. Kendine zarar vereceksin. Evet, zarar vereceğim. Sen evine git en iyisi. Orada bekle. Gelir. Yok, gidemem ben. Ben hastanelere falan bir bak... Sana da zahmet oldu. Mühim değil. Sağ ol. Demek Boris Zaharyas sırlarıyla birlikte gitti. Bütün sırların kaynağı hakikatlerdir şehzadem. Hakikatlerin ise eninde sonunda ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Kime kötü? Bu sırdan beslenenlere kötü. Asker! Gazanfer, şehzadenin yanına git. İki gün katıksız kalacaksınız! Yardım edin! Tut! Arabacı! Getir. Getir. Arabacı! Hastaneye sür! Selamünaleyküm. Bize ne yaptın ya? Sen bir de herifin yüzünü gör. 2.80 herifi bir kaptım. Dam. Ağzını burnunu patlattım. Hancı, bir çorba da bana ver. Yükte hafif, pahada ağır ne varsa... Dökün bakayım beyzadeler. Bırak şunu! Ali! Ne? Terbiyesizler. Yalancılar. Ulan ben sizi şaplatmadım mı? Mustafa gelirse bana haber et, olur mu hemşire? Tabii hanım.
Mustafa! Leyla. Mustafa ne oldu bu çocuğa? Ne sen sor ne ben sorayım hadi. Mustafa anlamıştım ben bir şey olduğunu. Sen iyi misin? Bir şeyin var mı? Ben iyiyim çocuğa bak. Aileyi kaynatan kazanın altındaki ateşi harlamak lazım. Bu manşetler suyu ısıtmaya kafi gelir mi sizce Bay Miloş? Cemiyet huzursuz. İyi. Hiçbir kadı hürriyetimizi muhakeme edemez. Bravo Server. Saltanat gazetemiz. Bunlar da takdimin Eyyer'in manşetleri. Ecnebi uşaklığı cezasız kalmayacak. Hünkârın demir pençesi. Olur. Vatana ihanete Galata kadılığı mührü. Tamamdır Server. Matbaaya verin. Emredersiniz Bay Miloş. Bünyesi kuvvetli maşallah. Götürebilirsiniz. Biraz dinlenmesi lazım. Çok şükür. Mustafa ben seni çok merak ettim. Başına bir şey geldi sandım. O yüzden mi gittin Ferah? Leyla, hayatını kendi ellerinle zorlaştırıyorsun. Hayatımı zorlaştıran ellerim değil, kalbim. Mustafa o nasıl bana sormadan atıp duruyorsa... ben de sana her an daha çok aşık oluyorum. Bunu anlamak bu kadar zor mu? Leyla. Mustafa, seni daha çok sevmenin hayatımı bu kadar zorlaştıracağı aklıma gelmezdi. Ama ben buna karşı koyamıyorum, elimde değil. Bir insanı daha çok sevmek neden hayatını zorlaştırsın ki? Ya senin sevdiğin kişi seni sevmiyorsa Mustafa? O nasıl söz Leyla? Karımsın sen benim. Karın olman yetmemiş. Bir de aşkını istiyorum. Haddimi aşıyorum bazen. Sen de haklısın Mustafa. Leyla. Ben hastaneye gidelim. Gözün arkada kalmasın. Sen git memleketi kurtar. Gömlek. Bunda da giysin. Rüst soygun yaptık, bir şey yok yine. Çantamı aldı Ali, çantamı aldı. Ne var çantada Süreyya? Bir çanta için kendini perişan ediyorsun. İçinde mücevher mi var? Evrak mı var? Ne var? Tamam Ali, tamam. Bırak şunu! Yarın Gemlik tarafına soyguna gidelim o zaman. Ulan şerefsizler.
okyanus gözlü karım benim. Koş, koş! Kuş uçmayacak buradan. Oğlum durma evladım orada. Çevir arabanın etrafını. Geç. Ahalinin hürriyet talebini Allah'ın adaletine biat edeceğine, sultanın adaletine biat etmiş mahkemelerde boğmaya çalışanlar... Of of of. Çok ağır bir makale olmuş bu Server. Hemen yenisini sipariş ettireyim efendim. Ben beğenirsiniz sanmıştım. Çok beğendim. Virgülüne dokunmadan neşredelim bunu. Müellifine de çifte ücret takdim edelim. Kimdi müellifi? Feriha Nur hanımefendi, Bay Miloş. Feriha Nur hanımefendi. Kendisine bugünkü teşebbüsümüzün neticesine intiba eden, bundan daha ateşli bir makale yazmasını rica edelim. Emredersiniz efendim. Bugünkü teşebbüsümüz nedir Bay Miloş? Yakında öğrenirsiniz Server. Bir saatin iyi işleyebilmesi için Server, bütün çarkların yek diğeriyle alakalı olarak dönmesi gerekir. En küçüğü bile aksasa hepsi aksar. Saat ustasının vazifesi en küçük çarkın şaşmadan çalışmasını temin etmektir. Çünkü bilir ki o düzgün çalışırsa gerisi kendiliğinden gelir. Fayton ta önüne gelene kadar bekle. İyice gelsinler. Ondan sonra salla. Tamam? Sonrasınlara. Şşş. Nerede kaldı bunlar? Vallahi ben de anlamadım patron. Efendi Cemil. Bilmiyorum.